21 Aralık Pazar saat 17.51 ve güncel magazin konularını konuşmadan evvel acil bir canlı yayın açtım. Çünkü biraz önce Sultan sabahki canlı yayında anlattığım Tuğya'nın kendisiyle ilgili cezaevinden söylediği sözlere cevap verdi arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak için, bu önemli gelişmeyi yorumlamak için acil olarak bir canlı yayın açtım ve bu canlı yayında size Tuğya'nın sözlerine Sultan'ın verdiği cevabı aktarıp sizlerin de görüşünü almak istiyorum. Biliyorsunuz Güllü'nün ölümü sonrası yürütülen soruşturmada Sultan'ın ifadesi üzerine Güllü'yü annesini Tuğyan itti şeklindeki ifadesi üzerine Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan tutuklanmıştı arkadaşlar ve Tuğyan'ın cezaevinde verdiği bir röportaj dün gece yarısı yayınlandı ve o röportajla ilgili de ben sabahleyin bir canlı yayın açtım arkadaşlar ve o yayında Tuğya'nın Sultan'la ilgili söylediklerini de anlattım size. Tuğyan cezaevinden verdiği bu röportajda Sultan için koynumda ağladı demişti. Cezaevinden ilk kez konuşmuştu Tuğyan. İlk kez bir röportajla konuşuyor. Cezaevinden avukatı vasıtasıyla kendisine getirilen yazılı sorulara yazılı cevaplar vermişti ve çok sert ifadeler kullanmıştı Sultan için. Şöyle söylemişti Sultan için Tuğyan, Sultan'dan bunu hiç beklemezdim. Büyük bir hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Beni yönlendirmeye çalıştılar ama ben günah vebal almam. Ben kimseyi dinlemedim. Büyük bir iftiranın kalbimde açtığı yara var ama her şey geçecek demişti. Sultan'la ilgili Sultan'ın kendisini adeta sattığını, kendisine kazık attığını, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti Tuğyan ve Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner bu röportajı yapmıştı arkadaşlar. Tuğya'nın bu sözleri Sultan Nur Ulu ona soruldu. Biliyorsunuz Sultan evinde ev hapsinde tutuluyor arkadaşlar ve evden dışarıya çıkması yasak. Eve giren çıkan da herkes de polis tarafından kontrol ediliyor, denetleniyor ve Sultan'ın cep telefonlarında dinlendiğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Ve Sultan'a bu soruldu. Senin için benden korkuyorsa nasıl oldu da koynumda yattı koynumda ağladı aylarca, yanımda yattı aylarca diyor Tuğyan ne diyorsun diye az evvel Sultan'a soruldu ve Sultan'ın cevabı şu şekilde arkadaşlar. Sultan'ın verdiği cevap Tuğyan'ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var diyor Sultan. Ama zamanını bekliyorum diyor. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı siz bir refleks yapabilir miydiniz? Çok çarpıcı bir cevap. Sultan'ın bütün iddialarına tek tek cevap verebilirim ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı siz bir refleks yapabilir miydiniz diyerek Sultan Tuğyan'dan çekindiğini, korktuğunu, kendisine bir kötülük yapmaktan korktuğunu burada bu cevapta vurguluyor zaten. Ve arkadaşlar şimdi tansiyon biraz daha yükseldi. Tuğyan'ın cezaevinden yaptığı açıklamalar, orada Tuğyan'ın Sultan'ı suçlaması, hayal kırıklığı ve acı içindeyim dedikten sonra benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı ve koynumda ağladı diye
sultanı suçlaması, beni de yönlendirmeye çalıştılar diyor. Burada ifadesi sırasında sultanın polislerce yönlendirildiğini ima etmeye çalışıyor. Ama ben günah vebal almadım diyor Tuğyan. Büyük bir iftiranın kalbimde açtığı yara var ama her şey geçecek diyor. Şimdi arkadaşlar bu dava, bu soruşturma çok ilginç bir yöne doğru gidiyor. Tarafların ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalar çok merak ediliyor. Şimdi iddianame hazırlandığı zaman duruşma ilk duruşma gerçekleşecek ve her ikisi de Tuğyan da Sultan da mahkemede hakimin önüne çıkacaklar ve orada neler olacak? Orada neler olacak? Orada nasıl açıklamalar yapacaklar? Bu şimdiden çok merak ediliyor. Bunun için tabii daha uzun bir süre var. Yaklaşık 2-2,5 aylık bir süre var iddianamenin hazırlanması için ama şimdiden karşılıklı böyle bir mesaj göndermeler, birbirlerine suçlamalarda bulunmalar bu davanın giderek çok daha gizemli bir hale bürüneceğini gösteriyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve acı içindeyim diyen Tuğyan'a benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı diyen Tuğyan'a Sultan'ın bugün verdiği cevap yine de çekinerek bir cevap arkadaşlar. Tuğyan'ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Yani ben senin yanında ağladıysam annen için ağladım da diyebilirdi. Annene yaptıkların için ağladım da diyebilirdi. Ama ortalığı germek istemiyor Sultan da anladığım kadarıyla. Her ne olursa olsun cezaevinde de olsa Tuğyan'ın yapabileceklerinden, Tuğyan'ın çevresinden çekindiğini anlıyorum ben Sultan'ın. Çünkü Sultan Tuğyan'ı herkesten, hepimizden çok daha iyi tanıyor arkadaşlar. Ve zaten bu Güllü'nün vefatından sonra ki o geçen yaklaşık 3 aylık süre içinde Tuğyan'la ilgili söylenen hep olumsuz şeyler vardı ve hepsini de aşağı yukarı biliyoruz. Tuğyan'ın çevresinin çok kirli insanlarla çevrili olması, dostlukları, arkadaşlıkları hep torbacılarla başkasına karşı suç işlemiş, cezaevine girmiş çıkmış insanlarla çevrili olduğunu, Tuğyan'ın arkadaş çevresinin bunlardan kurulu olduğunu hep söylüyorlar. Ferdi Aydın da söylüyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Sultan Tuğyan'ı çok iyi tanıdığı için anladığım kadarıyla onun cezaevinden de olsa yaptırabileceklerinden çekiniyor. Sultan Tuğyan'dan çekiniyor ve o yüzden de bu konuda kısa kesti bu konuyu ve üzerine gitmedi. Zamanını bekliyorum. Verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum demesi bunu gösteriyor. Acaba Sultan'a şu anda evinde, ev hapsinde olan Sultan'a bir şekilde bir şekilde tehditte bulunanlar mı var? Bir şekilde Tuğyan'ın yakın çevresinden Sultan'a ulaşabilenler mi var? Bilemiyoruz tabii. Her ne kadar ev hapsinde tutulsa da e, Tuğyan'ın elinin kolunun uzun olduğu da söyleniyor. Acaba Sultan bu nedenle mi şimdi kendisiyle e, karşılıklı bu söylediğine cevap vermek yerine onu daha da zor durumda bırakmak yerine geri adım atıp zamanı var diye bekleme sürecine onun için mi girdi, çekindiği için mi girdi? Bunu da bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu arada Sultan'ın da hapiste olması gerektiğini söyleyen pek çok insan var. Bunlardan biri de benim arkadaşlar. Sen 2 aydan fazla süredir böyle bir cinayet işlendiyse ve buna şahit olduysan bunu susup polise bildirmemekle, savcıya bildirmemekle ne yapmaya çalışıyorsun? Neden bunu devletin ilgili kurumlarına bildirmedin de bu sürenin bu kadar uzamasına sebep oldun? Bu bir suçtur aslında. Suçluyu kayırmak, suçluya yardım etmek. Senin yaptığın bu itiraf acaba seni kurtarabilecek mi Sultan? Ya da sen daha da bu işin içine karıştın mı acaba?
daha da bu işin içine karıştın mı, daha da, Tuğyan'a daha da herkesin bildiğinden çok daha fazla destek oldun, suça iştirak ettin, ondan dolayı mı çekiniyorsun, çekincen var ve, senin de cezaevinde olman gerektiğini düşünenler haklı mı? Yoksa, sen kendini hakikaten bu işin tamamen dışında mı bırakıyorsun? Bütün bunların cevabını bizler de önümüzdeki günlerde şu duruşma, mahkeme safhası başladığı zaman göreceğiz. Peki arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Ben şimdi bunu kapatayım ve bir elimi yüzümü yıkayayım, geliyorum. Her zamanki, yaptığımız canlı yayın saat 18'de başlayan canlı yayın yapacağız. Saat 18.05 gibi başlarız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, bir yere kaybolmayın. Geliyorum arkadaşlar.